Fransa son aylarda çok büyük bir krizin içinde ve ülke tarihinin en derin kimlik bunalımlarından birini yaşıyor. Haftalarca süren grevler düzenli olarak tüm şehirleri felç etmiş durumda. Paris'teki hükümete duyulan güven tarihin en düşük seviyesine indi. Enerji fiyatları çok yüksek, ülkenin kuzeyinde işsizlik oranları artıyor ve başkent ile taşra arasındaki kopukluk her geçen gün daha fazla belirginleşiyor. Tam da böyle bir dönemde Paris'ten çok uzakta bir yerlerde, sakin ve tarafsız görülen bir bölgede huzursuzluk yükselmeye başladı. Söz konusu bölgenin adı Bretonya. Bu bölge Fransa'nın geri kalanından oldukça farklı. Günümüzde Fransa sınırları içerisinde kalan ancak geçmişte bağımsız bir krallık ve dükalık olan bir bölgeydi. Avrupa kıtasının en batı ucunda yer alan Bretonya'da hala belirgin bir Kelt kültürü hakim. Roma İmparatorluğu çöktükten sonra 5. yüzyılda bugünkü Galler ve Cornwall bölgesinden gelen Kelt toplulukları Manş Denizi'ni aşarak bölgeye yerleşmişti. Beraberlerinde Bretonca dilini ve kendi efsanelerini de getirdiler. Bu yüzden Bretonya'daki birçok şehirde sokak tabelaları iki dilli. İnsanlar hala Bretoncayı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu dil Fransızcaya değil Galce'ye benziyor. Öte yandan bu topluluğun kutlamaları, festivalleri de Paris'ten daha çok İrlanda veya İskoçya'yı andırıyor. Ve işte tam da bu kültürel yakınlık bölge halkının bugün İskoçya ve Galler'i kendilerine örnek almasına yol açıyor. Çünkü Bretonya'da son aylarda tıpkı İskoçya ve Galler'deki hareketlere benzer bir şekilde yeni bir siyasi akım doğdu. Başlangıçta sadece kültürel tanınma isteyen bir hareketken birkaç ay içerisinde özerklik ve hatta bağımsızlık tartışmalarına evrilmiş durumda. Öte yandan Breton milletvekilleri Paris ile ilişkinin tamamen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan açık bir mektup yayınladılar. Bu mektupta açıkça kendi kaderini tayin etme isteklerini dile getirdiler. Elbette Paris'te ve dolayısıyla Macron'da da alarm zilleri çalmaya başladı. Çünkü Bretonya limanları, sanayisi ve Atlantik'e açılan stratejik konumuyla Fransa'nın en önemli bölgelerinden birisi. Bretonya neden birdenbire bağımsızlık hareketini ortaya attı? Breton halkı neden Fransa'nın geri kalanından bu kadar farklı? Paris bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Tüm bu soruların cevabını bu videoda anlatmaya çalışacağım. Sen de destek olmak için videoyu beğenebilirsin. Öncelikle Bretonyalıları bir tanıyalım. Bu topluluk aslında 9. yüzyılda kurulan Bretonya Dükalığı'nın devamı. Bu ülke kendi krallarına, ordusuna ve idari sistemine sahipti. Ancak bu bağımsızlıkları çok uzun sürmedi. 1532'de sona erdi. Bretonya Birlik Yasası adı verilen düzenleme ile resmi olarak Fransa'ya bağlandı. Fakat bu birleşme gönüllü olmadı. Bölge o dönem büyük bir siyasi kriz içindeydi. Ülkenin son bağımsız hükümdarı olan Düşeş Anne'nin iki Fransız kralıyla yaptığı evliliklerden çocuk sahibi olamaması neticesinde Paris için yepyeni bir fırsat çıkmıştı. Çünkü Fransa kendisini Bretonya'yı koruyan güç gibi göstererek askeri baskıyı arttırdı ve bir dizi taviz vaadiyle bölgeyi Paris'e bağladı. Bu nedenle Bretonya'ya başlangıçta kendi yasalarını, mahkemelerini, vergi sistemini ve idari düzenini koruma sözü verildi. Breton diline ve yerel geleneklere de saygı gösterildiği söylendi. Ancak bu sözler çok uzun sürmedi. Kısa süre içerisinde Fransız memurlar yerel idarecilerin yerini aldı. Vergiler, ticaret ve askeri yapılar giderek daha fazla Paris tarafından kontrol edilmeye başlandı. Yüzyıllar ilerledikçe de bölge tamamen Fransız devlet yapısına entegre edildi. 1789 Fransız devrimi ise bu süreci hızlandırmıştı. Devrimciler tek dil, tek yönetim, tek ulus idealini savunuyordu. Bu nedenle bölgesel kültürler tehdit olarak görülüyordu. Bretonca okullarda yasaklandı. Breton kültürünün en güçlü dayanaklarından birisi olan kilise de devrimle birlikte gücünü kaybetti. Kutuplaşma 19. yüzyılda başladı diyebiliriz. Çünkü o dönemlerde Bretonca Fransız devletinin gözünde cahillerin dili olarak nitelendirilmeye başlanmıştı. Fakat bu aşağılanma Bretonların hafızasından hiçbir zaman silinmedi ve Bretonya, İskoçya, Galler, Cornwall, İrlanda ve Man Adası ile birlikte Avrupa'nın 6 Kelt bölgesinden birisi olmayı sürdürdü. 1960'lar ve 70'lerde ise büyük bir kültürel uyanış yaşandı. Genç kuşaklar unutulan dillerine sahip çıktı ve yeniden öğrendi. Breton kültürü bir anda modern, çekici ve genç bir kimlik kazandı.
Bu dönem siyasi hareketlerinde ivme kazandığı yıllardı. İlk kez açıkça özerklik talebi dile getirildi. Aynı zamanda diğer kent bölgeleriyle kültürel ağlar kurmaya başladılar. 1980'lerde Fransız hükümeti bu taleplere bazı reformlar yaparak karşılık verdi. Bölgeler ilk kez kendi bölge meclislerine kavuştu ve belirli bütçeler üzerinde kısmi söz sahibi oldular. Ancak pek çok Breton'a göre bu sadece bir göz boyamaydı. Çünkü Fransa hala dünyanın en merkeziyetçi ülkelerinden biriydi. Fransız devriminden bu yana siyasi, ekonomik ve kültürel güç radikal biçimde Paris'te toplanmış durumdaydı. Her bölgede devleti temsil eden valiler bugün bile doğrudan Paris'e bağlı çalışıyor. Birçok Avrupa ülkesinde bu kadar sıkı örülmüş bir kontrol ve bürokrasi ağı yok. Bu yönüyle Fransa, Alman modelinin tam tersi diyebilirim. Almanya'da federal bir yapı var. Eyaletler ciddi yetkilere sahipler. Polis, eğitim gibi alanlarda bile eyaletlerin geniş yetkileri bulunuyor. Fransa'da ise durum tam tersi. Merkez her şeyi belirliyordu. Bu nedenle ekonomi de Paris'e aşırı derecede odaklanmış durumdaydı. Bretonya'da bulunan birçok işverenin de merkezleri Paris'te bulunan şirketlere aitti. Macron 2025 yılı itibariyle koltuğu sallanan bir başkan. Emeklilik reformlarına karşı protestolar, bitmeyen göç tartışmaları ve ekonomik sıkıntılar ülke çapında büyük öfke yaratıyor. Parlamentoda sürekli güvensizlik oyları gündeme geliyor. Muhalefetin bazı kesimleri açıkça erken seçim talep ediyor. Bakanlar istifa ediyor, iktidar cephesinde bile sadakat azalmaya başlıyor. Tam da bu zayıflık dönemi içerisinde Paris için en kötü senaryolardan birisi yaşanmış oldu. 2025 yılının Mart ayında Bretonya Bölge Konseyi Paris'i ciddi bir şekilde köşeye sıkıştıran bir kararı kabul etti. Çoğunluğu oluşturan Breton milletvekilleri çok sayıda belediye başkanının da desteğiyle bölgenin mevcut statüsünün tamamen gözden geçirilmesini ve Bretonya için genişletilmiş bir özerklik seçeneğinin resmi olarak tartışılmasını talep etti. Pratikte bunun anlamı şuydu: bölgenin daha fazla kendi kendini yönetebilmesi, vergi toplama ve harcama konularında daha fazla yetki sahibi olması ve hatta Cumhuriyet içindeki konumunu tartışabilme hakkı. Kimileri bunların da ötesine geçerek tam bağımsızlığı masaya yatırmak istiyor. Bütün bunlar son derece merkezi bir ülke olan Fransa için elbette çok büyük bir tabu niteliğinde. Örnek olarak da özellikle şu sıralar yeniden ivme kazanan İskoçya'daki bağımsızlık hareketi gösteriliyordu. Tam da bu siyasi atmosferin ortasında yaz aylarında ikinci büyük kırılma yaşandı. Yes Brezi. Peki nedir bu Brezi derseniz cevap çok basit. Bretonlar kendi bölgelerine Bretonya demez. Kendi dillerinde Brezi derler. Dolayısıyla anlamı da Breton halkının kendi geleceğini belirleme hakkına evet demek. Yayımladıkları vizyonda yetkinin merkezi devletten bölgeye aşamalı ve müzakere edilmiş biçimde devredilmesini istiyorlar. Uzun vadede ise bunun ayrı bir ulusal statüye kadar gidebileceğini savunuyorlar. Peki Paris nasıl tepki veriyor? Şimdiye kadar daha çok görmezden gelen, hatta küçümseyen bir tavır hakim. Resmi makamlar Fransa'nın bölünmez bir cumhuriyet olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Macron da Nance'da yaptığı bir konuşmada bu konuya dolaylı bir şekilde değindi. Fransa'nın gücünün birliğinden geldiğini vurgularken her bölgenin kültürel özelliklerinin tanınmayı hak ettiğini söyledi. Ancak somut reformlar konusunda şimdilik net bir adım atmadı. Bu genç hareketin nasıl bir yöne evrileceği şu an belirsiz durumda. Yine de ortaya çıkışının Fransız bölge politikasında bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de İskoç Bağımsızlık Hareketi ile kurulan sıkı temas dikkat çekici durumda. Zira Yes Brezi hareketinin gücü ve yönü bir ölçüde İskoçya'daki sürecin başarısına da bağlı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.